Herkese merhaba arkadaşlar. Astronorm Astroloji Dünyası kanalına hoş geldiniz. Ben Berçin. Hepiniz beni Astronorm Berçin Instagram sayfasından zaten tanıyorsunuz. Şimdi 22 Nisan 28 Nisan arasındaki haftanın size genel etkilerinden tabii ki bahsedeceğim. Ama bundan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü birden fazla insana daha çok ulaşmış olacağız. Ve bu şekilde de şu an bebek olan bu astroloji kanalımız yavaş yavaş büyümüş olacak ve çok daha fazla insana hitap etmiş olacak. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi 22 Nisan haftası zaten değişimin, yeniliklerin start aldığı, başladığı bir hafta diyebiliriz bu anlamda. Zaten 24 Nisan Akrep Burcu Dolunay'ı var. Onun için de özel bir video hazırlayacağım ve çekeceğim. Çünkü önemli. 4 derece çok önemli bir derece. Onun da ehemmiyetini sizinle zaten paylaşacağım. Hafta analizine de geçmeden önce arkadaşlar Jüpiter-Uranüs kavuşumu bugün zaten gerçekleşiyor biliyorsunuz. Burada bizim öncelikle zaten beklentimiz yeni bir döngünün başlıyor olması. Yani herkes için yepyeni şeyler olacak. Yani yepyeni bir döngü başlamış olacak. Ve tabii ki dünya etkileri olarak da yine büyük şekilde gelişmeleri bekliyoruz. Ve yine bunlarla alakalı da teknolojik anlamda bir takım yine gelişmeler olacak. Özellikle yine sağlık sektörüyle alakalı olsun, elektrik, elektronikle, bilgisayar ve yazılımlarla alakalı bir takım yine bu değişimler bizlerle birlikte olacak. Aslında herkes için güzel bir döngü olacak. Çünkü iyi bir döngünün içerisinde olacağız. Ama herkesin haritasında Jüpiter ve Uranüs kavuşumu farklı evlerde ve farklı açılarda ve sonuçta farklı etkiler alacağı için herkes bu deneyimini farklı yaşayacak. Tabii ki bu Jüpiter-Uranüs kavuşumu pazar günü gerçekleşti. İşte bunun etkileri pazartesi, salı, çarşamba gibi olacak diye bir şey zaten söyleyemeyiz. Bu bir 14 yıllık bir aslında döngü. Yani önümüzdeki aylar içerisinde de gerçekleşebilir, önümüzdeki yıllar içerisinde de gerçekleşebilir ama hızlı olacak, ani olacak, ani gelişmeler olacak ve tabii ki Jüpiter girdiği ortamı büyüttüğü için de büyük etkiler verecek. İlerlediği zaman yani yıllar geçtikçe Uranüs'te yapmış olduğu açılar da buna etkili olacak aslında. İnsanlık içinde güzel etkiler bence barındıracak bir etkileşim olacağını düşünüyorum kendi adıma arkadaşlar. Jüpiter Uranüs ile ilgili zaten bir video hazırlamıştım daha öncesinden. Hatta kanalın ilk videosuydu. Onu da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna ekleyeceğim. Evet, şimdi haftalık olarak 22 Nisan ve 28 Nisan arasında gün gün ne etkiler yaşayacağız? Onlara birazcık sizinle değineceğim burada. Ben genellikle dünya süresi üzerine etkilere çok fazla yoğunlaşıyorum ama bu günlük etkilerde daha böyle genellikle bizim etki alabileceğimiz şekilde size yine yorumlar yapmaya çalışıyorum. Normalde 12 burç yorumu yapmıyorum çünkü yani sonuçta milyon tane koç var, milyon tane ikizler var ya da kova var işte veya akrep var. O yüzden herkesin haritası farklı, oradaki aldığı transit açılar farklı. Yani böyle bir genelleme söylemek gerekirse de günün almış olduğu yani o anki gün bize ne veriyorsa o anki o gezegenlerin o konumları onları söylemeyi daha doğru buluyorum kendi adıma burçlardansa. Evet. Şimdi haritalarımıza göz gezdiriyoruz. Pazartesi günü ay bir kere Terazi burcunda ilerleyerek güne başlıyoruz arkadaşlar. Ancak Venüs ve Merkür'ün burada bir karşıtlık açısı olacak. Özellikle burada tabii ki Merkür'ün bir karşıtlık açısı olacak ve artık böyle ufak ufak da Merkür retrosundan da çıkıyoruz. O etkilerin altındayız. Burada bir
dengelenmede zorluklar olabilir. Aynı zamanda böyle duyguları rahat ifade edememek veya işte birini algılamakta zorlanmak veya farklı insanlara bir şeyler anlatırken onların sizi algılamasında bir takım sıkıntı ve sorunlar mesela yaşayabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada ay, Güney Ay düğümüyle de kavuşumda olacağı için haddinden fazla böyle bir duygusal hassasiyetlik de verebilir herkes adına. Hani o yüzden böyle pazartesi günü biraz daha sakin, hani daha böyle mantıklı düşünerek başlamakta güne daha faydalı olacaktır. Tabii ki bu durumu kolay şekilde atlatabilmek için de arkadaşlar mesela sizin fedakarlık göstermiş olduğunuz insanlara karşı daha özverili mesela hani davranabilirsiniz. Ve bu şekilde de iç dünyamız daha böyle rahatlamış olabilir bu şekilde davrandığımızda. İkili ilişkilerde hassasiyetler zaten olacak. Hani bunlarda yine dengesizlikler yaşayabiliriz. Sosyal ortamlarda ya da iş ortamlarında bunlar olabilir. Ayrıca evde eşinizle birlikte de bir takım sıkıntı ve sürtüşmeler de yine yaşanabilir ya da hani anlaşmazlıklar olabilir, karar ayrılıkları olabilir. Bunlar bir iler ihtimal tabii ki. Ve şöyle de bir durum var. Hani abartılı duygusal yine tepkiler de verme durumumuz olabilir hani etrafımıza karşı. Yine buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani o gün biraz daha böyle objektif olmak herkes için ve sizin için daha hayırlı olacaktır. Bir de burada böyle Güneşli Plüton'un bir partil bir karesi var. Burada da mesela gün içinde diyaloglarınızda daha sert, işte böyle daha baskıcı, hatta yeri geldiyse böyle hani sözünüzü orada yerine getirtmek için hani gücünüzü orada ortaya koymak için daha kaba böyle davranışlarda olabiliriz. Hani böyle bir etkileşim verebilir. Hani bunu en sakin şekilde davranarak atlatmaya bir kere çok hani özen göstermemiz gerekiyor. Mesela aynı zamanda da önünü göremediğiniz bir takım işleriniz varsa onunla ilgili de fazla risk almamanızı da öneriyorum. Daha doğru olacaktır sizler için. Salı gününe baktığımız zaman ise burada Venüs'ün karşıtlık açısı daha da netleşmiş olacak. Yani orada daha da belirgin olmuş olacak. Sosyal ortamlardaki diyaloglarınız, arkadaş çevrenizdeki olan diyaloglara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde. Öğlenden sonra ise Mars-Ay arasında olan bir kintil açı burada ortaya çıkıyor. Burada daha mesela fikirlerde daha pozitif olabilirsiniz ve içinizde olan o gizli yetenekleri işte hangi alanda girişimdeyseniz o alanda mesela çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ve sizi ön plana çıkartabilir. Yani size bir olumlu etki olarak geri dönüş yapacaktır bu açı. Mesela fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz ve bunlar diğer insanlar tarafından kabul edilebilir. Sadece burada dikkat etmeniz gereken konu daha hırslı şekilde davranmamanız. Yani hani her şey hani olduğu gibi bırakmanız. Yani hırsınıza burada yenik düşmemeniz gerekiyor. Öğleden sonra ise şöyle haritaya baktığımda burada Satürn olumsuz açısı ufaktan böyle bir devreye girmiş olacak. Sizi böyle kaygılı yapabilir. Böyle biraz daha karamsar, işte böyle içinize daha kapanık, duygularınızdan emin olmadığınız bir hale sizi mesela sokabilir. Eğer burada birileriyle bir konu hakkında bir konuşmayı falan düşünüyorsanız hani o günü yani öğleden sonraya böyle pas geçip hatta o günü pas geçip hani başka bir gün başka bir zamanda hani bu işi yapmanız daha iyi hani olacaktır. Daha en azından hani olumlu sonuçlar size verecektir. Eğer araçla kullanıyorsanız gergin ortamlarda olmamaya da hani özellikle dikkat edin. Çünkü sonuçta trafikte maalesef ki sinirlenebiliyoruz. Hani bu tip hani ortamlarda olabiliyor. Özellikle öğleden sonra salı günü bu konuda birazcık riskli. Akşam saatlerinde ise zaten Dolunay'ın etkisinin altına girmiş olacağız. Ay zaten Akrep Burcu'na geçmiş olacak. İşte hissiyatlarımız ve sezgilerimiz daha derinleşmiş olacak. Daha derin düşüneceğiz. Duygularımızda daha böyle emin olabileceğiz. Ama tabii burada yine Dolunay'ın etkisiyle hani akşam saatlerinde ve gece yarısına doğru baş ağrıları,
boyun ağrıları, omuz ağrılarımız olabilir. Bu etkileri daha kolay atlatabilmek için ve vücudumuzdaki negatif yüklerden arınmak için mesela sirkeli su ve özellikle de kaya tuzu ile birlikte ılık bir duş alabilirsiniz ve vücudunuzdaki tüm negatif yüklerden kurtulabilirsiniz ve dolunaya da bu şekilde başlamış olursunuz. Eğer ki doğal taş kullanıyorsanız bu dolunayda ay ışığını görebilecek şekilde doğal taşlarınızı camın kenarına koyabilirsiniz ve sabaha kadar o şekilde negatifliklerden arınmalarını sağlayabilirsiniz. Yine sabah olduğu zaman o taşları yine alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çarşamba gününe baktığım zaman arkadaşlar zaten 4 derece dolunayın etkisiyle güne başlamış olacağız. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Sabah saatlerinden itibaren iç dünyamızdaki dengelenme ön plana çıkacak. Biraz bu konuda böyle bocalayabiliriz. Böyle bir duygu yüklü olabiliriz. Burada hani akrebin biraz içsel olarak bizi derinleştirdiği bir takım zamanlar içerisinde olabiliriz. Yine sağlığımıza çok dikkat edelim çarşamba günü. Ve yine bazı durumları takıntılı hale getirebiliriz. Yani bir şeylere takılabiliriz. Mesela bir şeyin sonlanması gerekiyordur ya da hani orada tamamlanması gerekiyordur ama bir türlü olmuyordur. Siz buna hani haddinden fazla üzerine eğilebilirsiniz. Bundan özellikle mesela kaçının. Bu sizi çünkü ne yapacaktır? Yoracaktır. Bu da hani ilişkilerinizde yine sizin sorunlar mesela yaratabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde ve diyaloglarınızda. Burada önemli olan zaten oradaki o dengeyi, o balansı tutturabilmenizdir. Çarşamba günü bu hakikaten çok önemli. İç huzurunuzu yakalamak ve mantık ile duygu kontrolünü dengeleyerek gün içerisinde ilerlemenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ayrıca burada yine Satürn olumlu açısı gün içerisinde ve tabii ki gün yine boyunca size destek verecektir ve sorumluluklarınızı aldığınız sürece karşınıza çıkabilecek tüm engelleri ve sıkıntıları aşmanızda size destek sağlayacaktır. Zaten bu hani alanlara yönelik sabırlı bir şekilde hedeflerinize doğru ilerlerseniz burada Satürn size ödülleriyle birlikte gelir. Ve yine çevrenizdeki insanlarla arkadaşlar iş konusunda ya da özel hayatınızda yardım isteyebilirsiniz. Oldu da bir şeylerde zorlanabilirsiniz ya da bir şeyler yapamayabilirsiniz. Hani onların size öğretmesine ya da hani onların size göstermesine ya da yardımcı olmasına muhakkak müsaade edin. Bu şekilde yol almış olacaksınız. Tabii ki burada ay ve yine Plüton'un etkisi var arkadaşlar. Gün içerisinde de devam edecek bu. Yine burada duygularınıza yenik düşmemeye özen gösterin ve bazı yine kriz ortamları karşınıza çıkabilir. Yine burada bir güç çekişmeleri olabilir. Mesela bu konuda hani özellikle duygularınızı bastırabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu konuda daha rahat bir şekilde ve mantıklı şekilde düşünerek hareket etmeye özen gösterin. Ayrıca yeme içme bozuklukları verebilir. Yine buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Perşembe günü arkadaşlar Jüpiter-Uranüs Ay yine karşıtlığına doğru ilerliyoruz ve öğle saatlerinde bu zaten tamamıyla böyle bir partil açıya gelmiş oluyor. Yani daha hani etkili bir konuma gelecek. Bir kere her şeyden önce kesinlikle abartıdan uzak duracaksınız. Her konuda abartıdan uzak durmalısınız. Yani yeme içmeden tutun da alışveriş yapmaya, birileriyle bir diyalogdayken böyle bir tartışma konusu geldiğinde o tartışmayı hani abartmamaya, yani o konulardan hani uzak durmaya bir kere kesinlikle çalışmalıyız. Özellikle yine düşünmeden burada kararlar alabilirsiniz. Ve tabii ki sonrasında hiç ummadığınız gibi sonuçlar mesela karşınıza çıkabilir ve pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle İnsanlardan mesela bu alanlarda beklentileriniz çok yüksek olabilir. Çok hani abartılı olabilir. Hiç böyle bir etki altına o gün girmemeye özen gösterin. Çünkü herhangi bir iş zaten hani olmuyorsa veya hani size herhangi bir geri dönüşleri olmuyorsa bunu zorlanmamak sizin hayrınıza olacaktır. Ayrıca fazla da aşırı iyimser etrafınıza davranmamaya da çalışın. Bu şekilde suistimal edilebilirsiniz. Uranüs burada mesela çok size tutarsız davranışlar
sergileme şeklinde etkiler mesela verebilir. Hani böyle etkiler karşınıza çıkartabilir ya da bu etkilerde olan insanlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ani yine beklenmedik olayları sizin karşınıza çıkartabilir. Özellikle sağlık adına bugün hani haftanın en kritik günü diyebilirim. İdrar yolları ve böbrek enfeksiyonları adına hassas duruyor. Havalar bir soğuyor, bir ısınıyor. Hani o yüzden özellikle bu konulara dikkat etmenizi hani öneriyorum. Aynı zamanda da yine burada kandırılma ve dolandırılma adına da yine bir takım etkiler var. Hani o konuda da işte orada da bir kredi kartı kullanıyorsanız ya da işte internetten alışveriş yapıyorsanız bu alanda da dikkat etmenizi öneriyorum. Mars ve Neptün burada kavuşumu var. Akşam saatlerinde daha doğrusu burada belirginleşiyor. Bir kere girişimlerde yaşayacağınız olumsuzluklarda agresif burada davranışlar bir kere sergilememeye özen gösterin. Öfkenizi farklı şekilde ortaya yine çıkartarak bu alanlarda çevrenize mesela zarar verebilirsiniz. Hani bunlardan hani özellikle kaçınmaya çalışın arkadaşlar. Ve tabii ki mesela şöyle bir durumda var. Hani almış olduğunuz bilgiler, işte sağdan soldan duymuş olduğunuz bilgilerin burada doğru olduğundan emin olun. Yani onlar burada doğru olmayabilir ve siz o doğru olmayan bilgilere inanarak farklı tepkiler verebilirsiniz insanlara. Bu yüzden de o bilgilerin burada doğruluğuna emin olduktan sonra o tepkilerinizi vermeye özen gösterin. Yani biraz araştırmacı olun. Cuma gününe geldiğimiz zaman ise ay zaten yay burcunda ilerlemeye başlıyor ve gün boyu yine yay burcunda devam edecek. Bu yüzden daha enerjik olacağız ve sosyal ortamlarda bulunmak isteyeceğiz. Arkadaşlarımızla paylaşımlardan keyif alacağız. Zaten hani hafta sonuna doğru giriyoruz. Acele kararlar alma eğiliminde de olabiliriz. Bu yüzden Merkür'ün olumsuz açısını göz önünde bir kere bulundurmanız gerekiyor. Bu size fayda sağlayacaktır. Hızlı şekilde düşünmeyeceksiniz. Yani eğer ki bir karar alıyorsanız bu konuda sakin düşüneceksiniz arkadaşlar. Mars'ın olumlu üçgen açısı ise sizi enerjik yapacak. Ve birçok konuda sizi destekleyecek, sizi daha girişken ve cesaretli yapacak. Mesela hafta içerisinde bir toplantınız var ya da bir görüşmeniz var ya da bir sunumunuz var. Bunu bir kere cuma gününe almanız sizin için hayrınıza olacaktır. Çünkü size bugün bir lider ruhu verecek gökyüzü. Kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz ve hedeflerinize ulaşmada yardımcı olacak ve o toplantıdan ya da o görüşmeden sizin galip şekilde çıkmanızı sağlayacaktır. Ama burada tabii ki aynı zamanda Neptün'ün de olumlu açısını kullanın. Çünkü içinizdeki sezgileri, içinizdeki o sesi daha da derinleştirecek ve ortaya çıkartacaktır. Bu şekilde de daha sağlam, daha bilinçli adımlar atmanızı sağlayacaktır. Yine Cuma gününün etkilerinde. Cuma akşam saatlerinde de yine Merkür'ün olumlu açısı var ve burada duygusal şekilde kendinizi ifade edebileceğiniz ve bu alanda da size başarı sağlayacak bir yine durum yine veriyor. Oldu da işte herhangi bir partner ilişkinizde sıkıntı yaşadınız ya da problemleriniz hani oldu. Hani bu akşam onunla birlikte bir yemeğe çıkmak ya da bir görüşme yapmak ya da bir şeyleri konuşmak, daha doğrusu şifalandırmak sizin için iyi olacaktır ve doğru zaman olacaktır. Sadece dediğim gibi burada Merkür'ün retrosundan çıkması ama hala gölgesinin burada devam ettiğini unutmayın. Onun için de hızlı şekilde kararlar vermemeye de özen gösterin. Cumartesi gününe baktığım zaman arkadaşlar bir kere burada önemli olan herhangi bir girişiminizde ya da alışverişinizde veya herhangi bir parayla alakalı bir durumunuzda birkaç kere kontrol etmenizi hani isteyeceğim. Çünkü burada Neptün'ün bir takım etkileri var, bir takım açıları var. Biliyorsunuz ki burada size sisli perdesini sunabilir. O anda mesela bir alışveriş yaptığınızda fark etmeyebilirsiniz ama 1-0 mesela orada fazla yazılmış olabilir. O kişi de fark etmeyebilir ama sizin bu sefer kredi kartınızdan daha fazla alışveriş yapmış olunabilir. Veya herhangi bir şekilde internetten alışveriş yapıyorsanız da yine aynı şekilde buna çok dikkat edin ve şifrelerinizi değiştirin veya kontrol edin. Eğer ki hani öyle bir durumla karşılaşırsanız. Maalesef ki cumartesi günü dolandırılma veya yanlış işlemler yapma adına biraz riskli bir gün. Aynı zamanda da burada Satürn'ün
aile olan zaten karesi devreye giriyor. Ve bu şekilde gün boyunca da devam edecek. İkili ilişkilerde bir kere gerginlikler olabilir, sıkıntılar, sorunlar ve problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle de yine trafikte araç kullanıyorsanız dalgınlıklar ve kazalara karşı da dikkatli olmanızı öneriyorum. Öğleden sonra günün etkileri daha olumlu olacak. Mesela sosyal ortamlarda hani arkadaş çevrelerinde bir araya gelmek, onlarda yine paylaşımlarda bulunmak sizin adınıza iyi olacaktır. O sabahki o gerginlik hani ortamları ya da o gergin enerjileri öğleden sonra atmanızı sağlayabilir. Mesela örneğin hani alışveriş yapmaya da düşünüyorsanız bu olumlu açı sayesinde yine cumartesi gününün öğleden sonraki zamanlarını değerlendirebilirsiniz. Hazırda zaten Merkür'de ve retrodan çıkmışken rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi hala gölgesi devam ettiği için 1 Mayıs'a kadar hani elektronik cihaz almamaya özen yine gösterin derim ben kendi adıma. Pazar gününe baktığımız zaman haftanın son günü arkadaşlar. Pazar günü Mars Ay yine karesiyle güne başlıyoruz. Çok hoş bir hani atmosferde olmayacağız. Çünkü ikili ilişkiler ve diyaloglarda fevrilik verebilir. İşte hani sabah saatlerinde gergin olabilirsiniz. Hani öyle bir enerjiyle mesela hani uyanabilirsiniz. İşte size sinirli bir yapı da hani yine verebilir ve yine bu durumdan da ötürü hani eşinizle ya da hani arkadaşınızla, ev arkadaşınızla ya da hani annenizle, babanızla bu şekilde gergin ortamlar yaşayabilirsiniz. Ve ama daha çok hani eşler hani arasında bu gerginliğin gösterileceği hani enerjisel olarak ortaya çıkıyor. Gün içerisinde de mide rahatsızlıkları hani ön plana çıkabilir. Onun için de çok ağır şekilde beslenmemeye özen gösterin. Bu arada pazar günü özellikle öğleden sonra Neptün'ün olumsuz açısı burada devrede olacağı için de içsel olarak böyle bir takım duygusal yine karmaşalar içerisinde olabiliriz. İşte veya işte kendimizi böyle daha sıkıntılı, daha problemli böyle hani psikolojik olarak da çok fazla mutlu şekilde hissetmeyi biliriz. Şu da çok önemli. Burada kendi bireyselliğinizden de çok fazla hani ödün vermemeniz gerekiyor. Çünkü burada kendinizi çok fazla kullanılmış hani hissedebilirsiniz. Mesela burada yine kendi bireyselliğinizden de ödün vermemeye çalışın ve hani aşırı fedakar da olmayın. Çünkü sanki insanların size böyle çok fazla kullandığını da hissedebilirsiniz. Hani o yüzden öğleden sonra ise burada güneşin uyumlu bir açısı oluyor. Bunun altına gireceğiz zaten. Bu etkileri alacağımız içerisinde öğleden sonrası daha yapıcı ve daha hani böyle sabah saatlerinde yaşanılan o sıkıntılardan daha uzak ve daha hani olumlu bir gün de aslında hani ilerlemiş olacağız. Hani evren bize de bir takım aslında burada fırsatlar vermiş olacak. Belki o sabahki o gerginliğin bir telafisini bize yaşatabilir. Yine iletişim anlamında rahat bir akışı olacağı için hani kendinizi daha kolay ifade edebileceksiniz ve yine çevrenizdeki insanlardan da onlardan yana size karşı bir şeyler varsa da çok rahat şekilde hani anlayabileceksiniz. Yine akşam saatlerinde kendi alanınızda olmak, hani aile içerisinde bir takım şeyler yapmak, mesela örneğin bir film izlemek ya da işte ne bileyim hani akşam yemeğini birlikte hazırlamak, işte hani veya hani akşam yemeğinden sonra hani hep birlikte hani oturup bir hani oyun oynamak hani gibi hani aile içerisindeki sosyal hani etkinlikler yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır ve tüm herkesi de iyi hissettirecektir. Umuyorum sizin için harika bir hafta olur, sıkıntısız ve sorunsuz olur ve bu gün hani anlatmış olduğum bu genel etkiler de size bir hafta boyunca da yardımcı olur arkadaşlar. Yine yazılarıma Astronorm Bercin sayfasından, Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Hani çünkü oradan da bir takım yine günlük olarak bir takım yine bilgiler veriyorum, bilginiz olsun. 24 Nisan Dolunay ile alakalı olarak da bir video çekeceğim. Muhtemelen Salı günü de yayında olacaktır. Hani onu da izlemeyi unutmayın çünkü çok özel, çok önemli bilgiler vereceğim o videoda da. Önümüzdeki hafta inşallah görüşürüz. Sizin için muhteşem, harika, süper bir hafta olsun. Nisan ayının bu son haftası diyebiliriz çünkü.
Kendinize çok iyi bakın. Yine söylüyorum, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki birçok insana ulaşabilelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler.